Merhabalar, Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için tüm püf noktalarıyla yağ çekmeyen kabak mücver tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve tam kıvamında bir mücver tarifi paylaşacağım. Dilerseniz nasıl yapmışım? Buyurun hemen başlayalım. Mücver tarifim için 3 adet orta boy kabak kullandım. Kabağı güzelce yıkadıktan sonra kabuğunda herhangi bir soyma işlemi yapmadan rendeledim. Rendelemiş olduğum kabakların sularını tamamen çıkması için sıkıyorum. Bu aşamamız çok önemli. Mücverinizin güzel olması için kabağın suyunun tamamen sıkıldığından emin olun. Kabakların tamamını sıktıktan sonra üzerine kalan malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. 1 adet rendelenmiş havuç, 8-10 dal ince kıyılmış yeşil soğan, 1 demet ince doğranmış dereotu, 2 adet yumurtayı güzelce çırpıp ekliyorum. Ve üzerine 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Son olarak üzerine 1,5 su bardağı un ekliyorum. Tüm malzemelerimiz bunlar. Çok fazla ezmeden elimle karıştırıyorum. Bu işlemleri bir kaşık veya spatula yardımıyla da yapabilirsiniz. Un miktarımız tam ayarında oluyor. Ununu fazla koyarsanız un tadı gelir. Ununu az koyarsanız da kızartırken dağılma olur. O yüzden bu ölçülere dikkat edelim. Malzemelerimin tamamını karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi kıvamımız gayet güzel oldu. Kenarını köşesini şöyle bir toparlıyorum ve daha sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Tavanın içerisine yağ ekledikten sonra yağın ısınmasını bekledim ve ısınmış olan yağın içerisine kaşık yardımıyla mücverimden koyuyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Mücverlerimi dizdikten sonra pembeleşmesini bekliyorum. Mücverlerin alt kısmı pembeleştikten sonra çeviriyorum. Yine aynı şekilde alt kısmının da pembeleşmesini sağlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. Kabak mücverlerim iyice pembeleşti. Yağını iyice süzdürerek sunum tabağıma alıyorum. Sunum tabağını almadan önce bir havlu peçetenin üzerine de dizerek yağını tamamen arındırabilirsiniz. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kalan mücverlerimi de yine aynı şekilde pişiriyorum. Son kabak mücverlerimi de kızarttıktan sonra yağını iyice süzdürerek sunum tabağıma alıyorum. Kabak mücverlerim artık hazır. Gördüğünüz gibi harika mücverlerimiz oldu. Hemen sizlere bir tanesini alıp yakından göstermek istiyorum. Mücverlerinizi iyice çırpılmış yoğurtla sunum yapabilirsiniz. Tam kıvamında ve inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. İçerisinde de herhangi bir yağ çekme durumu olmadı. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İsterseniz bu mücver tarifini fırında da pişirerek hazırlayabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi içerisinde herhangi bir yağ çekme durumu olmamış. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.